şey soracağım. Hayatında hep veren, hiç almayan biri oldun mu? Her zaman anlayan, her zaman destekleyen, herkesin yarasına merhem olan ama kendi yarasını saklayan o kişi, "Ben hallederim" cümlesi senin üzerine yapıştı mı? Her zaman oradasın ama kendi sınırını hiç sormuyorsun. Kendi yorgunluğunu görmüyorsun. Vermeye devam ediyorsun çünkü bu sefer de gerekli diye düşünüyorsun. Ya da işin aslı duramadığın için. Prometheus da tam böyleydi. Ama o bir insan değildi. Bir titandı ve insanlığa verdiği şey ateşti. Zeus'a rağmen, kurallara rağmen bedelini çok iyi bilerek. Peki bu sonsuz iyiliğe karşılık ne aldı? Binlerce yıl süren bir işkence. Bugün Prometheus'un hikayesini açacağız. Ama mitoloji kitaplarındaki o tozlu sayfaları okumayacağız. Arkasındaki sert psikolojiyi konuşacağız. Çünkü iyilik yapanların bir şekilde cezalandırıldığı bu hikaye tam 2500 yıl önce anlatıldı. Ama tuhaf olan ne biliyor musun? Psikoloji bilimi bu trajedinin neden bugün senin, benim, hepimizin hayatında hala devam ettiğini kanıtlıyor. Tepene üşüşen o görünmez kartalları konuşacağız bugün. Hoş geldiniz. Prometheus sıradan bir figür değildi. Tanrılardan bile eski, saf bir güçten, Titan soyundan geliyordu. Yani gücü vardı, potansiyeli vardı ve bu gücünü karanlıkta bırakılmış, ateşsiz, çaresiz insanlara şefkatle bakmak için kullandı. O dönem Olimpos'un zirvesindeki Zeus, ateşi insanlardan saklamıştı. Neden? Çünkü ateş sadece ısınmak ya da et pişirmek değildi. Ateş medeniyetti, ışık yakmaktı, araç üretmekti, düşünmekti, felsefeydi. Ateş güç demekti ve Zeus gücün paylaşılmasını istemiyordu. Prometheus ne yaptı? Ateşi çaldı ve insanlığa hediye etti. İnsanlık evrimleşti. Dolayısıyla Zeus çıldırdı. Şimdi sıkı durun. Zeus'un verdiği ceza neydi biliyor musunuz? Ölüm değildi. Ölüm çok kolaydı. Bir kere ölürsün ve biter. Zeus, Prometheus'u çırılçıplak Kafkas dağlarında bir kayaya zincirledi. Her gün bir kartal geldi, karaciğerini canlı canlı yedi, gece oldu karaciğer yeniden büyüdü, sabah oldu kartal tekrar geldi. Sonsuza dek. Her gün aynı acıyla yeniden uyanmak. İyilik yaptı ve bunun için her gün öldü. Şimdi sormamız gereken o can alıcı soruya geldik. Bu sadece tanrısal bir ceza mıydı, yoksa bu mit yüzyıllar öncesinden bugünün kendini feda eden modern insanına tutulan devasa bir ayna mıydı? Psikoloji literatüründe harika bir kavram var. Helper's burnout, yani yardımcı tükenmişliği ya da benim deyimimle kahraman yorgunluğu. Tanımı o kadar tanıdık ki dinlerken muhtemelen göğsünüze bir ağırlık oturacak. Sürekli başkaları için veren, başkalarının dertlerini sırtlanan ama kendi sınırlarını tamamen görmezden gelen insanlar bir noktada içten içe çökerler. Dışarıdan bakarsın, hala oradadırlar, hala gülümserler, hala hallederiz derler. Ama içeride o karaciğer çoktan tükenmiştir, ruhsal bir iflas yaşarlar. Peki bu insanlar neden vermeye devam eder? Çünkü seçebildikleri için değil, duramadıkları için. Bu tablo en çok kimlerde görülüyor biliyor musun? Sağlık çalışanlarında, öğretmenlerde. Ama hayır, sadece profesyonellerde değil. Arkadaş grubunda herkesi teselli eden ama kimsenin nasıl olduğunu sormadığı o kişi var ya, o. Tamam, sen yorulma ben yaparım diyen iş arkadaşı, o. İlişkisinde sürekli alttan alan, aman tadımız kaçmasın diyen partner, tam olarak o. Prometheus'u tanıdınız mı bu listede? O da duramıyordu. İnsanların o karanlıkta ateşsiz kalmasını görüp geçemiyordu. Bu bir zayıflık değildi, hayır. Bu çok güçlü, muazzam bir değer sisteminin ifadesiydi. Ama o değer sistemi çok hayati bir şeyle buluşmamıştı. Sınır çizgisiyle. Sınırınız yoksa erdeminiz sizin hapishaneniz olur ve o zincirler olmasa bile siz o kayaya kendi rızanızla yapışıp kalırsınız. Şimdi işi bir tık daha karmaşıklaştıracağız. Hazırsanız derine iniyoruz. Prometheus kayaya zincirlenmişti. Dışarıdan, Zeus tarafından. Hikaye bize bunu söylüyor. Ama gelin hipotezi değiştirelim. Şunu düşünün. O demir zincirler hiç olmasaydı, Prometheus o kayayı terk edip gider miydi?
Bence gitmezdi. Çünkü insanların ateşe ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bedeli her sabah karaciğerinin sökülmesi olsa bile o dağda beklerdi. Neden biliyor musunuz? Çünkü vermek onun varoluşunun tam merkezindeydi. Psikolojide biz buna compulsive helping, yani zorlantılı yardım etme davranışı diyoruz. Hayır demenin fiziksel bir acı verdiği o kronik durum. Neden hayır diyemez bu insanlar? Çünkü vermeyi kestikleri an içeride bir şeyler çökmeye başlar. Eğer yardım etmezsem ben iyi biri değilim. Eğer herkesi kurtarmazsam sevilmeyi hak etmiyorum. Gördün mü? Zeus'un vurduğu o zincir görünürdü. Herkes ona acıyordu. Peki ya bizim içimizdeki o görünmez zincirler? Çok daha eskiden, belki de çocukken vurulmuştu. Sana soruyorum, gerçekten dürüstçe düşün. Hayatında seni o tükenmişlik kayasında tutan zincir gerçekten patronun, sevgilin ya da ailen mi? Yoksa o zincirin anahtarı senin cebinde mi? Bu hikaye bir yenilgi hikayesi değil. Binlerce yıl sonra Herakles geldi, o kartalı okuyla vurdu ve zincirleri kırdı. Ama asıl mucize kurtarılması değildi. Asıl mucize o kurtarılana kadar geçen binlerce yılda Prometheus'un akıl sağlığını kaybetmemesi, pes etmemesi, kırılmamasıydı. Her sabah aynı işkenceye uyanıp yine de pişman değilim diyebilmesiydi. Bunu nasıl yaptı? Logoterapinin kurucusu, Nazi toplama kamplarından sağ çıkan efsanevi psikiyatrist Viktor Frankl der ki, neden yaşadığını bilen insan neredeyse her nasılı katlanabilir. İşte bunun psikolojideki adı anlam odaklı dayanıklılık, yani meaning-centered resilience. Eğer çektiğin acının arkasında devasa bir anlam varsa, beyin o acıyı bir ceza gibi işlemez. Prometheus gece o dağdan aşağı baktığında insanların yaktığı o küçük kamp ateşlerini görüyordu ve o ışık kartalın gagasından daha güçlüydü. Anlam acıyı yok etmez arkadaşlar, ama acıyı taşınabilir kılar. Eğer hayatında birileri için kendini feda ediyorsan ve bundan garip bir haz alıyorsan, dur ve bak. Bu gerçekten anlamlı bir fedakarlık mı, yoksa sadece bir kurtarıcı kompleksi mi? Özetle dostlar, Prometheus'un hikayesi görkemli bir fedakarlık hikayesi değil. Bu trajik bir sınır hikayesi. Vermenin nerede bittiğini, kendini seçmenin nerede başladığını bilmemenin ve bunun bedelini her gün aynı ilişkide, aynı iş yerinde, aynı rolde yeniden ödemenin provası. Ateş güzeldi, insanlara ulaşması da doğruydu. Ama Prometheus'un kendi içinde bir şeye ihtiyacı vardı. Bunu ne o kendine sordu, ne de insanlık ona sordu. Şimdi videoyu kapatmadan önce o büyük soruyla seni baş başa bırakıyorum. Hayatında sürekli verdiğin, ruhunu feda ettiğin ama karşılığında ne aldığını kendine bile sormaya korktuğun bir ilişki var mı? Bir insan, bir iş, belki de üstüne yapışan o her şeyi halleden güçlü insan rolü? Gerçekten merak ediyorum. Aşağıya, yorumlara yaz, dertleşelim. Hepsini okuyacağım. Bir sonraki bölümde yönümüzü başka bir mite çevireceğiz. Oedipus. Neden Freud koskoca psikanaliz teorisini bir mitoloji karakterinin üzerine kurdu ve o meşhur karmaşa gerçekten sadece anneler ve babalarla mı ilgili, yoksa hayatımızdaki seçimlerin arkasındaki o gizli el mi? Kanalı takip etmeyi, ateşi doğru kullanmayı ve en önemlisi sınırlarınızı korumayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.